Şu an PDF Annotator açık. Yıllardır kullandığım, çalıştığım program. Bu programın kullanımıyla ilgili, menülerin, arayüzün düzenlenmesiyle ilgili de pek çok video çektim. Eğer Windows bir cihazla derslerimi anlatıyorsam genellikle PDF Annotator'la anlattım. Okulda akıllı tahtaya bağlayarak veya video eğitimler hazırlarken genelde PDF Annotator'ı tercih ettim. Çok sayıda öğretmen video eğitimler hazırlarken PDF Annotator'ı kullandı veya öğrenciler ders çalışırken, kitapları çözerken, dijital kitapları, PDF kitapları çözerken, derslerden not alırken de PDF Annotator'ı kullandılar ve kullanıyorlar ve hala PDF Annotator'ı kullanıyoruz. Gerçekten özellikle not alma araçları, seçenekleri, özellikleri en üst düzeyde olan program olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu PDF Annotator'ın hiç problemi olmadığını da göstermiyor. PDF Annotator 8'li versiyonlarıyla beraber 64 bit sürüme geçti. 64 bit sürüme geçtikten sonra biraz daha hızlandı. Ancak problemler maalesef bitmedi. Özellikle ben bilgisayarımı pil modunda kullanırken, yani herhangi bir elektrik şebekesine bağlı olmadan kullanırken PDF Annotator'la sorunlar yaşıyorum. Ve yine sayfa sayısı eğer fazla ise daha çok sorun yaşıyoruz. Şu an kendi kitaplarımdan biri açık. 544 sayfalık sıfırdan matematik kitabı açık. Mesela bakın, ekranı büyütüyorum. Takılarak, bakın, yani bir akıcılık yok. Tabii not alırken herhangi bir sıkıntı yok. Oldukça hızlı not alabiliyorsunuz ama sayfada gezinirken veya sayfalar arasında gezinirken 64 bitlik versiyonu olmasına rağmen ve kullandığım bilgisayar şu an elektrikle bağlı ve oldukça da güçlü bir bilgisayar, iyi bir bilgisayar olmasına rağmen yine bakın büyütürken, küçültürken veya gezinirken akıcı değil, takılıyor. Zaman zaman donmalar da yaşıyorum. Dersler esnasında bazen PDF Annotator donuyor. Yine ders anlatıyorsunuz. Diyelim bir kısmında yazıyorsunuz. Pat, kalem yazmaya başlıyor. Ondan sonra siz yazmayı denediğiniz için üst üste yazıyor tabii. Siz yazsın diye birkaç kere denemiş olabiliyorsunuz. Dolayısıyla zaman zaman bu tip takılmalar da olabiliyor. Başka bir problem de yine çok sayfalı bir belgeyle çalışıyorsanız, notlarınızı aldınız veya onun üzerinden bir video ders anlattınız veya okulda akıllı tahtada bir ders anlattınız. Kaydet dediğinizde kaydetme süresi, eğer sayfa sayısı fazla ise, çok uzun sürebiliyor. Başka bir problem de yine pil modunda çalışırken, diyelim okulda kullanıyorsunuz, derslerde kullanıyorsunuz. PDF Annotator'ın oldukça fazla güç tüketmesi. Özellik anlamında, yazılım anlamında, kullanılabilirlik anlamında her ihtiyacımıza cevap vermesine rağmen PDF Annotator'ın da böyle bazı problemleri var. Bu gibi durumlar nedeniyle her zaman ben bir taraftan PDF Annotator'ın bir alternatifini araştırdım. Birçok programı denedim. İlk bulduğum program Bluebeam Rev programıydı. Bununla ilgili de kanalımda videolar paylaştım. Programın tanıtımından anladığımız kadarıyla mühendislik tarzı uygulamalar için tasarlanan bir PDF editör programı. Ancak çok gelişmiş kalem araçları, çizim araçları da programın içinde mevcut olduğu için biz öğretmenlerin ve öğrencilerin de çok işine yarayabilecek bir program. Sitesinde de kimlere hitap ettiği zaten görülüyor. Programla ilgili de dediğim gibi videolar hazırladım. Beni gerçekten bu program çok umutlandırmıştı. Çünkü PDF Annotator'dan kat ve kat daha fazla araçlar içeriyordu. O kadar detaylı araçlar vardı ki bu araçları incelemek bile oldukça uzun zaman alıyordu. Ancak birinci sıkıntı, program çok pahalı. Yani PDF Annotator'a göre çok daha pahalı bir program. İkinci sıkıntı da programda gerçekten çok güzel araçlar var. Her şey mükemmel. Çalışma hızı mükemmel. Oldukça hızlı çalışılıyor. PDF Annotator'da demin saydığım problemlerin hemen hemen hiçbirini yaşamıyorsunuz. Özelleştirme seçenekleri çok yüksek. Bunları zaten benim videolarımda da görebilirsiniz. Ancak bazı PDF'leri doğru açamıyor. Özellikle orijinal kitap PDF'lerinde kullanılan sembolleri, diyelim bir ise sembolü var veya büyüktür küçüktür sembolü var. Bunları doğru açamayabiliyor. Hemen hemen her dokümanda böyle yanlış okuduğu kodlar ortaya çıkmaya başlayınca ben programı kullanmaktan vazgeçtim. Şu an zaten kurulu olmadığı için 30 gün deneyebiliyorsunuz programı. Kurulu olmadığı için program arayüzünde gösteremiyorum. Bu kadar kompleks bir
programın PDF kodlarını, çünkü PDF bir paket programdır, orijinal belgeyi PDF haline getirerek tüm platformlarda Mac, Windows gibi, yani Android, iOS gibi birçok platformda aynı şekilde görünmesini sağlıyorsunuz. Hem de orijinalliğini koruyorsunuz. Fakat Bluebeam Revo oldukça yüksek oranda yanlış okumaya, yanlış görüntülemeye sahip olduğu için benim için büyük bir sıkıntı oldu. Hatta programı o kadar beğenmiştim ki müşteri hizmetlerine de bu durumu yazdım. Onlar farklı farklı açıklamalarda bulundular. Yani sorunu çözmek yerine aslında bir sorun olmadığını, bunların olabileceği gibi bir açıklama yoluna gitmiş oldular. Demek ki kendi çalıştıkları ortamlarda, işte mühendislerle, mimarlarla vesaire çalıştıkları için onlar da bu tip problemler, onların çalıştığı programların PDF çıktılarında bu tip problemler demek ki olmuyor ki problemi incelemek yolunda bir karar vermediler. Olmadığına beni ikna etmeye çalıştılar ama ben problemi yaşadığım için programı kullanmaya devam edemedim. Dediğim gibi arada sırada PDF editörleri, özellikle PDF üzerinden not almayla ilgili programları araştırmaya devam ettim. Tabii PDF Annotator'ı kullanıyorum bir taraftan ama PDF Annotator ile de sorunlar yaşadığım için başka bir taraftan da programları incelemeye devam ettim. İncelediğim hiçbir program PDF Annotator'ın yanına bile yaklaşabilecek özelliklere sahip değil idi. Ta ki birkaç gün öncesine kadar böyleydi. Ve PDF Exchange editör ile tanıştım. Şu an mağazada görüntülüyorsunuz. Zaten sadece mağazadan indirilebiliyor. Microsoft Store'dan tıklayalım, sayfası açılsın. Bu programı aslında ben daha önce de incelemiştim. İncelediğimde biraz işte özelliklerini karıştırdığımda yine PDF Annotator'ın yerini alamayacağını düşünüp geçmiştim. Ancak programa haksızlık etmişim. Yeterince incelememişim. Birkaç gün önce tekrar incelediğimde ya programın İlk incelediğim zaman, herhalde sanıyorum birkaç sene önceydi, daha özellikleri de belki yeterince gelişmemişti, bilmiyorum. O zaman benden düşük puan almıştı veya tam incelememiştim. Dediğim gibi birkaç gün önce incelediğimde şöyle rahat 3-4 saatin programa ayırdım. Menülerini, özelleştirilebilmesini, kısa yol atamayı vesaire bütün detaylarını inceledim ve aslında çok iyi bir program olduğunu görmüş oldum. Şu an yükle diyor ama bu aslında Windows 11'in hatası. Yüklediğince de yüklemeyecek çünkü bende program zaten yüklü. PDF Annotator'a göre üstünlükleri nelerdir? Bir kere program arkadaşlar ücretsiz, görmüş olduğunuz gibi. Programın standart versiyonu ücretsiz. Sitesine gittiğimizde standart versiyondaki %70 özelliklerin ücretsiz olduğunu yazıyor. Aşağıda da özellikler var. İşte bütün özellikler, lisanslı, paralı olan özellikler, bedava olan özellikler. Ben bedava özelliklerine baktığımda biz öğretmenler için veya öğrenciler için, not alan, ders çalışan öğrenciler için o kadar çok araç, o kadar çok özelleştirebilme seçeneği var ki ücretsiz versiyonu bize yetiyor da artıyor diyebilirim. İşte standart versiyonu var. PDF Exchange Editor, işte bunun Plus'ı var. Burada Exchange Pro var. Aslında bunlar arasında çok büyük farklar da yok. Çok detay farklar var. Dediğim gibi program ücretsiz ve ücretsiz versiyonu bizim için yeterli. Yani herhangi bir süre sayıcı da görmedim. Hani belli bir süreden sonra kısıtlamalar gelecek gibi. Zaten Microsoft'un sitesinde de, Microsoft Store'da da program ücretsiz olarak görünüyor. Şu an programı görüyorsunuz. Programın arayüzü Dark modu seçtim ben. Dark modda biliyorsunuz pil tasarrufunda oldukça önemli. Çok kapsamlı bir program. Mesela giriş bölümündeki araçlar, görünüm, yorum. Gerçi bu yorum kısmındaki araçların bir kısmını ben yeni bir menü oluşturdum bir diye. Oraya aldım. Tabi burada bunlar aktif değil çünkü şu an herhangi bir sayfa yok. Bir belge açık değil. Dosya kısmından yeni bir belge açalım. Boş sayfalarla tek sayfalı bir belge açtı. Bakın artık bunlar aktif hale geldi. Dediğim gibi oldukça kapsamlı araçları var. Bunları incelemenizi tavsiye ediyorum. Bizim işimize yarayacak araçları ben şu bir isimli kendi oluşturduğum menü butonunda topladım. Mesela silgi var. İşte kalem aracı var. Kalem aracına tıklayınca burada kalem seçenekleri çıkıyor. Şu an kırmızı. Yazım kalitesi de oldukça iyi. Mora geçtim. Değişik renkler burada var. Ayrıca bunları kısa yolda atadım. Mesela şu an 1'e basıyorum mavi. 2'ye basıyorum kırmızı kalem. 3'e basıyorum siyah. 4'e basıyorum yeşil. Ben bunları PDF Annotator'da da bu şekilde ayarlamıştım. 5'e basıyorum vurgu, yeşil vurgu. 6'ya basıyorum kırmızı vurgu. 7'ye basıyorum dikdörtgen kare. 8'e basıyorum çember. 9,
doğru aracı gibi kısa yollarda atayarak tam ekranda sadece klavye ile ekranda herhangi bir araç kaplamadan görünmeden de PDF Annotator'da olduğu gibi programı kullanabiliyorsunuz. Şuradan tam ekrana geçelim. Bakın tam ekranda da bunları U'yu yine aynı PDF Annotator'daki gibi seçim aracı yaptım. Bunları sildim. Şu an bakın en son seçim aracında yine 1'e bastım. Mavi. Yani klavye ile tam ekran olarak programı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. PDF Annotator'dan geri kalan hiçbir yanı yok programın. Belki de PDF Annotator'da fazla araca ve özelleştirmeye sahip diyebilirim. Tabii program çok detaylı bir program. Yani programı bu hale getirmem oldukça uzun zamanımı aldı. Benim getirdiğim hali birçok ayar yapmam gerekti. Settings dosyasını, ayarlar dosyasını ben video açıklamasına koyacağım. Direkt içe aktararak siz benim yaptığım bu hem kısa yolları hem ayarları, yapılması gereken ayarları programınıza yükleyebileceksiniz. Aynen benim gibi kullanabileceksiniz programı. İleriki videolarda da programın nasıl özelleştirebileceğini tabii ki anlatacağım. Şimdi eskile tam ekrandan çıkalım. Veya diyelim bilgisayarınızı tablet gibi kullanıyorsunuz. Yani elinizde bir klavye, önünüzde bir klavye yok veya çadır modunu aldınız ya da bilgisayarınızı katladınız. Zaten bizim kullandığımız bilgisayarlar genelde dokunmatik kalem destekli bilgisayarlar. Peki bu durumda tam ekranda nasıl kullanacağız programı? Tam ekrana geldim. Hot Virtual Keyboard diye bir uygulama var. Bakın şu an iki parmağımla Z çizerek bir kısa yol atamıştım ben ona. Gesture atamıştım. Sol tarafta açıldı. Şimdi ben okulda bu şekilde kullanıyorum. Bir belgeyi açtım. Kenardan mesela burada 1-2 var ya. 1'e tıkladım, mavi oldu. 2'ye tıkladım, kırmızı oldu. İşte 3'e tıkladım, siyah oldu. U'ya tıkladım, seçim aracı oldu gibi bu şekilde kullanıyorum. Çünkü elimde klavye yok ve tam ekran kullanmak istiyorum programı. Dolayısıyla bu şekilde kenara diklemesine bir klavye koyarak programı kullanabilirsiniz. Eğer elinizin altında klavye yoksa, bilgisayarınızı katlamış iseniz. Programın hızı gerçekten inanılmaz. Program çok kapsamlı olmasına rağmen çok hızlı çalışıyor. Yani PDF Annotator yanlış hatırlamıyorsam 60-70 megabaytlık bir program ama stabilizasyona ihtiyacı var. Yani ben programın yazarıyla da çok mailleştim. Birçok özelliği de benim eleştirilerimle programa getirdi aslında. Mesela kalem sembolü istiyordum. Daha büyük oklar istiyordum. Onları programın içine ilk konulamayacağını söyledi. Ben konulabileceğini söyledim. Daha sonra yeni versiyonlarda koyduğunu gördüm. Yani PDF Annotator'ın yazan kişiyle, o firmanın sahibiyle de bir muhabbetim var. Fakat program çok hantal. Yani onu da ben söyledim. Programın stabilize edilmesi gerektiğini, hızlı çalışması gerektiğini de çok söyledim. Ancak yine bunun çözülemeyeceğini, işte ayrı katmanlar olduğunu, yazı katmanının, not alma katmanının ayrı olduğunu vesaire vesaire. Ben dedim ki OneNote da bunun gibi veya PDF Annotator gibi başka programlar da var. Fakat onlar çok hızlı çalışıyorlar. Onlarda da not alma kısımları var. Sizdeki kadar detaylı araçlar olmasa bile. Şeyi de söyledim. Bluebeam Review programı sizin programınızdan dedim çok daha kapsamlı olmasına rağmen oldukça dedim hızlı çalışıyor. Sayfalar arasında hızlı geçiyoruz. Kayıt süresi çok hızlı ama bir türlü anlatamadım. Bu program ise zannediyorum 300-400 megabaytlık bir program. Yani Exchange Editor. Çok daha belki kapsamlı bir program PDF Annotator'a göre ama çok daha hızlı. Mesela deminki benim kitabı tekrar açalım. Benim kitabı tekrar açtım. Bakın belge gezme hızını görüyorsunuz. Çok daha hızlı. Büyütme küçültmeyi görüyorsunuz. PDF Annotator'daki gibi takılma yok. Oldukça akıcı bir şekilde program çalışıyor. Ve yine PDF Annotator'da yaşadığımız çok sayfalı belgelerdeki notları aldıktan sonraki dakikalarca süren kaydetme işlemi bunda yok. Birkaç saniyede belgeyi kaydediyor. Yani PDF Annotator'da yaşadığınız hiçbir sorunu bu programda yaşamıyorsunuz. Son olarak da benim yaptığım ayarları bu programa nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Dosya kısmına giriyorsunuz. Bakın burada ayarları yönet var. Buna tıklıyorsunuz. İçe aktarma ayarları var. Bu içe aktarma ayarlarından benim size attığım dosya, ben onu belgelere atmıştım. PDF Exchange Editor Settings XJS diye bitiyor. Buna tıklayarak benim ayarlarımı yapıyorsunuz. Çünkü programın ilk hali çok kullanışlı değil. Yani mesela şunu yazıyorsunuz, devamına şuradan yazmaya devam edemiyorsunuz. Hemen onu seçiyor. Vektörel olarak seçiyor. Problem yaşıyorsunuz. Ben bunları bayağı bir vakit harcayarak bu akıcı hale, aynı PDF Annotator gibi hale getirdim. Fakat ayarları da ileriki videolarda anlatacağım. Şimdilik size kendi yaptığım ayarları veriyorum. Hızlı bir şekilde programı PDF Annotator gibi kullanabilmeniz için. Yani şu menü açık kalsın istiyorsanız benim işte şu bir isimde oluşturduğum menü bizim için yeterli. Buradan silgiye tıklıyorsunuz. İşte
kaleme tıkladığınızda burada bir sürü kalem seçeneği var. Efendim vurguya tıkladığınızda vurgu seçenekleri var. Bunlara daha da ekleyebilirsiniz istediğiniz gibi. İşte çizgi aracına tıkladığınızda seçenekler istediğiniz gibi. Çokgen, dörtgen, çemberi buraya koymayı unutmuşum galiba. Hatta biz çemberi buraya ekleyelim. En azından onun nasıl eklenebileceğini görmüş olun. Şu yorum kısmında çember olabilir aslında. Burada toplu olarak bunu biz neyse burada kalsın. Biz ayrıyetten çemberi ekleyelim. Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıkladığınızda bu menüye araç çubuğunu özelleştir var. Buna tıklıyorsunuz. Burada komutlar var. Komutlar kısmında arama da var. Yani PDF Annotator'a göre başka bir avantajı bu. Komutlarda arayabiliyorsunuz da. İsmini görmek için oradan çıktım. Çünkü çember deyince çıkmadı. Oval diye geçiyormuş. Oval diye arayalım. Tekrar sağ tıkladım. Araç çubuğunu özelleştir. Komutlar. Oval. Evet. Oval aracını şöyle alıp tabi buraya değil biz kendi menümüze 1'e atacağız. Bir de şuraya oval aracını koyalım. Kapatalım. Şimdi bakın beraber eklemiş olduk. Tıkladığımda bu sefer bununla ilgili seçenekler gelecek. Buradan aşağı doğru da seçenekler devam ediyor. Buradan istediğinizde isterseniz içi dolu isterseniz değil. Çemberi seçip yani bu araçla şu benim oluşturduğum araçta bize lazım olan her şeyi bir araya toplamış oldum. Mesela burada da basit bir şey göstereyim. Diyelim şöyle bir işte çember, oval bir şey çizdik. Bakın hemen bunun seçime geçiyor. Seçime geçince buradan ikinci çemberi bunun üzerinden çizemiyorsunuz. O yüzden şurada özel modu aktif etmeniz lazım ki ben bütün araçlarda özel modu aktif ettim. Özel modu aktif ettiğinizde şimdi herhangi bir şey çizdiniz. Ondan sonra bunun üzerinden ikinci şeyi de seçmeden çizebiliyorsunuz. Seçim için zaten U'ya tıklayıp istediğinizi buradan seçebilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar bu kadar anlatmış olalım. Dediğim gibi tekrar söylüyorum video açıklamasında benim yapmış olduğum ayarlar var. Hatta şimdi bu çemberi de ekledik ya bu ayarları da güncelleştirelim. Şuradan ayarları yönet, dışa aktarma ayarları, o çember buradaki her şeyi seçiyoruz arkadaşlar ayarlar için. Ben onun üzerine tekrar bu yeni ayarları yüklemiş olayım ki siz programa yüklediğinizde içe aktar dediğinizde bu oval aracı da görünmüş olsun. Ben 2 gündür okuldaki derslerimde bu programı kullanıyorum ve gerçekten pilde özellikle bilgisayarı kullanırken hem pilin süresinde hem kullanım hızında çok fark etti. Başlarda biraz PDF Annotator'dan buna geçtiğinizde biraz sendeleyebiliyorsunuz ama kısa sürede alışıyorsunuz. Duruma bakacağım. Belki de artık PDF Annotator'ın yerine hep bu programı kullanabilirim.